senedir Sultanahmet. İstanbul. Ailem benim göçmen. Ama işte bir tesadüf eseri turizme bulaştım. Ondan sonra tabii ki eski İstanbul'a geldiğim zaman olayın şekli değişti. Ayasofya 1600 yıllık bir yapı hesaplanan ve dünyanın incisi Boğaz, Avrupa yakasıyla, Asya yakasıyla ve tarihin en güzel Maiden Tower dedikleri Kız Kulesi orada ve her farklı düşünceli insan geliyor. Ateisti de geliyor, deisti de geliyor, Budisti de geliyor, Müslümanı da geliyor, Hristiyanı da geliyor ve onların verdiği değeri biz maalesef veremiyoruz. Ben Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı ibadetleri vardı. Benim annem gelirdi mesela. Bana gelirdi. Özellikle Ramazanlarda. Sultanahmet Camii'ne gezerdi, türbeleri gezerdi. İkindi namazını Ayasofya'nın ibadethanesinde, Topkapı Sarayı'na giderken orada bir bölüm var. İbadete açık bölüm. Orada namazını kılardı. İftara bana gelirdi dükkana. Böyle bir olay. Sen kalkıyorsun. Milyonlarca gelir getiren milyonlarca insanın özellikle Ayasofya o mermerleri görmeye, o sütunu görmeye, o mozaikleri görmeye. Neyin adını yaşıyorsun sen? Onu ibadete açıyorsun. Bir zamanlar açtıkları zaman kapılarını, mermerlerini kopartıp yiyormuşlar. Her tarafta kebap var. İstanbul'da adam kebap yiyor. Bu kebap Türkiye demek değil ki. Zeytinyağlısı var, şey var. Yani bu tarz olan restoran da pek yok. Yani hep kebap, döner. Yani bunu Türkiye ile şey yapamayız. Yani tüm Türkiye değil. Bugün mesela bir ne diyeyim, batı tarafının bir zeytinyağlı yemekleri var. Antep'in farklı yemekleri var. Adana'nın farklı yemekleri var. Böyle bir kombinasyon yok. Hep kebap, hep kebap, hep kebap. He. Turist bunu seviyor. Bazen şey yapıyor. Bana soruyorlar mesela. Diyorlar ya biz sıkıldık kebaptan. Farklı bir yemek istiyoruz. Hindistan restoranı soruyorlar. Veyahut da Çin restoranı soruyorlar. Kore restoranı. Ama o genelleme yok. Mesela ne diyeyim, bir Ali Nazik yok, bir Şakşuka yok, bir İmam Bayıldı yok. Hesapla İmam Bayıldı diyorsun turiste. Bu ne? Ya diyorsun işte adam sopayı alıyor, imama vuruyor kafasına, bayıldı oluyor. İmam bayıldı oluyor mesela. Yani bunun gibi şeyler. Bence kötü oldu. Çünkü çoğunlukta gelen turistler maalesef İstanbul istisna hariç diyorlar. Eskiden gelen turistler çoğunlukla kültürel açıdan geliyorlar. Şu anda maalesef farklı şeyler. Kebap yemek için, mısır yemek için, alışveriş yapmak için. Özellikle bu AVM'ler İstanbul'un silüetini bozdular. İstanbul'un düşüncelerini bozdular. Eskiden Rüstem Paşa Camii'ni sorarlardı Tahtakale'de veyahut da Balat'ı sorarlardı veyahut da Eyüp Sultan'ı sorarlardı. Şimdi bana AVM'leri soruyorlar. Ve tabii ki bunu bir baktığınız zaman
insan mesela entelektüel açıdan ne kadar kalitesiz turist. Ve bu gelen turistlerin çoğu bir şey vermiyor. Tabii ki bu arada kaynağı. Mesela keşke ben 70'lerin başlarında hippilerle beraber çalışmış olsaydım. O dönem gelen gençler çiçek çocukları diyorlardı onlara. O insanların düşünceleri, şeyleri. Ha, çok güzel bir, dediğim gibi yani enteresan bir şekilde o insanların çoğuyla da tanıştım. Hippilerin, o dönemde gelenlerin. Ve burada mesela Sultanahmet bölgesinde Pudding Shop dediğimiz bir yer var. O dönemler hippiler gelip orada yemek yiyorlarmış. Pudding Shop, Lale Restoran diyorlar. Yani eski açıdan bir baktığımız zaman backpackers dediğimiz sırt çantalı turistler. Şu anda onlar yok maalesef. Şu anda onlar yok maalesef. İşi benzeriyor. İstanbul spiritüel açıdan, mistik açıdan. Her şey. İstanbul'da aşk var. İstanbul'da yaşam var. İstanbul'da hayat var. Dünyanın her yerinde bizim insanımızı gördük. Hiçbir müzeye gitmedim. Nerede olursa olsun. Yani, İngiltere'de British Müzesi var. Victoria Albert Müzesi var. Ben orada Türk gördüm. Bir dünya kadar Türk yaşıyor orada. Amerika'da o da keza. Washington DC'de Smithsonian Müzesi var. Aerospace müzeleri var, şeyler var. Farklı müzeler var. Yaklaşık 5 kıtanın olduğu gibi şeylerini oraya toplamışlar. Ama gitmiyor. Bizim insanımız. Evet. Onun için de kulaktan dolma işte Ayasofya'nın şeyini görüyor. Duyuyor, geliyor şey. Ayasofya ibadet. Ama Ayasofya bir hafta sen niye gelmedin? İlla ibadet açılır diyor. Bir de senin ibadetinden önce de açıktı orası. Yani orası zaten kiliseydi. Yani şimdi insan bunu üzülüyor. Yani ne açıdan bakıyorsun sen İstanbul'a? Ben geçen gün bir yazı okudum. İki arkadaş oturuyorlar. Biri Mehmet ya demiş, Niko, Koca Mustafa Paşa'da komşular. Yani biz 84 senesinden beri buradayız. Siz ne kadar zaman? Niko demiş ki, biz o 3000 senedir buradayız. Yani nasıl? Yani bizler bir yerlerden geldik. Her çeşit insan var, her nesilden insan var, her renkten insan var. Bu kozmopolitan şehirde yaşamak çok güzel. Birbirimizden nefret de etsek de, birbirimizi sevsek de, birbirimize hoşgörü görsek de veyahut da görmesek de. Ben İstanbul'u çok seviyorum.